8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Selçuk Sayılır. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Hepimize hoş geldiniz. teşekkür Ayağınıza ederiz, sağlık sağ olun. buraya geldiğiniz için. Güzel Hoş bilgilerinizi bulduk. bizimle paylaşacağınız için hocam. Teşekkür ederim, çok naziksiniz, sağ olun. İstanbul'da kendiniz bu mesleği gerçekleştiriyorsunuz. Hem de doçent doktor olarak. Evet, doğru. Fizik tedavi tarafında arayıp da bulamadığımız özelliklerden bir tanesi. Biz Fatih Hoca ile çok konuşuyoruz bunu açıkçası. Çok da herkes de kadın erkek ayrılmadan ama kadınların yüzdeliğinin fazla olduğu bel ağrısı ile ilgili bugün konuşacağız. Bir şikayetlerden bir tanesi benim. Doğumlardan sonra kadınlarda biliyorsunuz öne doğru gelmek, duruş bozuklukları bunlarla ilgili hep oluyor. Ama sizin ağzınızdan bunun bel ağrısı nedir ve sıklığı nedir? Bununla ilgili sizden bilgi alırsak çok seviniriz hocam. Tabii. Bel ağrısı sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça sık görülmekte. Çalışmalar insanların yaklaşık 5'te 4'ünün hayatının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaştığını bize göstermekte. Bel ağrısı için süre bizim için anlamlı. Akut ağrılar, uzun süreli kronik ağrılar problemin neye bağlı olduğunu bize göstermekte. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem kadında hem erkekte oldukça sık görülen, farklı nedenlerle karşımıza çıkan bir sağlık sorunu, bel ağrısı. Peki bel ağrısı olan kişiler nelere dikkat etmeli hocam? Tabii bel ağrısının özellikleri bizim için anlam taşımakta. Bununla beraber bel ağrısıyla beraber başka semptomlar var ise bu da bizim dikkatle incelememiz gereken bir konuya işaret etmekte. Bel ağrısı eğer bir kişide travma sonrası başladıysa mutlaka ayrıntılı incelenmeli. 18 yaşın altında veya 50 yaşın üstündeki kişilerde ortaya çıkan bel ağrıları bizim için önem arz etmekte. Bununla beraber HIV gibi, AIDS gibi, kanser gibi bağışıklığımızı baskılayabilecek hastalıklar var ise bu kişilerdeki bel ağrıları ekstra dikkatle incelenmeli. Uzun süreli kortizon kullanımı yine dikkatli olmamız gereken konulardan bir tanesi. Bel ağrısıyla gelen bir kişide eğer iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, ateş gibi şikayetler var ise bizim dikkatli incelememiz gereken bir duruma işaret eder. Belden çıkan sinir kökleri bacağımıza yayıldığı için bel ağrısıyla gelen bir kişide ayakta, bacakta ortaya çıkabilen uyuşmalar, karıncalanmalar, güçsüzlükler yine olayın ciddiyetli olabileceğini, ekstra bir işaret olduğunu ve ayrıntılı incelenmesi gerektiğini düşündürür. Bununla beraber kronik ilaç kullanımı, özellikle kemoterapötik ilaç kullanan kişilerde ortaya çıkan bel ağrıları bizim için özelliklidir. Bu kişilerde az önce bahsettiğim şikayetler bel ağrısına eşlik eder ise mutlaka ayrıntılı inceleme gerektirir ve tedavi ona göre şekillendirilir. Aslında ne kadar çok bel ağrısı tanısı var. Öyle değil mi? Yani hani benim belim ağrıyor deyip de bel ağrısına giden çok az kişi var hasta olarak. Eğer sizin dediğiniz artık uyuşmalar başlayınca, artık konforsuz hayat başlayınca sizlere başvuruyoruz hocam. Doğru. Açıkçası. Aslında daha erken teşhisle de ağrımaya başladığında da belki gelsek tanısı daha erken konulabilir, öyle değil mi? Haklısınız. Bel ağrısına sebep olabilecek birçok farklı problem var, birçok farklı hastalık var. Bunların hangisinin sebep olduğu, bel ağrısının neyin yansıması olduğunu bulmak gerekiyor. Bununla ilgili olarak erken dönemde alınacak tedbirler problemin büyümesini, geri dönüşümsüz sonuçların ortaya çıkmasını engelleyecektir. İşte bakın aynen aynısını söyledim aslında, bel ağrısı. Tabii. Peki hocam ayrıcı tanıyı nasıl yapıyorsunuz? Bel ağrısına sebep olabilecek hastalıklardan bazıları beldeki omurga ile ilgili problemler. Bununla beraber omurgaya ait problemlerden sık duyduklarımız kanal darlıkları, fıtıklar, kaymalar, kireçlenmeler gibi durumlar. Bu durumların ayrıcı tanısını netleştirmemiz gerekiyor. Fakat bel ağrısına sebep olan tek problem bu saydığım durumlar değil. Romatizmal hastalıklar, kanser gibi süreçler, bazı iltihabi, enfeksiyöz problemler yine bel ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Bu nedenle uzun süreli özellikle bel ağrısı yaşıyor isek, bu ağrılarda bizi geceleri rahatsız eder boyuta geldiyse, istirahat ettiğimiz zaman da ortaya çıkıyorsa ve az önce saydığım problemler, şikayetler eşlik ediyorsa o zaman ayrıntılı inceleme gerekiyor ve ayrıcı tanıyı bunlarla yapıyoruz. Ayrıcı tanıda laboratuvar tetkikleri veya görüntülemeleri kullanabiliyoruz. Peki hocam tanıyı koyduk. Tedavide neler yapıyorsunuz, neler yapılabiliyor? Bel ağrısının tedavisi probleme özgüdür. Günümüzde bel ağrısının tedavisinde
ilaç ve ilaç dışı tedaviler uygulayabiliyoruz. Aslında genel geçer olarak yanlış bir bilgi bel ağrısının büyük kısmının ameliyatla sonuçlanacağıdır. Fakat bel ağrısında ameliyat ihtimali gerektirecek problemler oranı yekünde çok azdır. Ne kadardır? Bel ağrısına sebep olacak en sık bildiğimiz problemler fıtıklar, kireçlenmeler, kaymalar gibi mekanik problemlerdir. Aslında bunlar bel ağrısının kronikleşmesinde, süreyenliğinde yaklaşık %4 kadar etkilidir. Bunların da ameliyat ihtiyacı olanlar belden çıkan sinir damarlarının etkilenip etkilenmemesi, fonksiyonlarının bozulup bozulmaması ile yakın ilişkilidir. Bu %4'lük kısmında bir kısmı cerrahiye gider. Bu da hasta özelinde problemin büyüklüğüne göre değişir. Aslında 100 tane bel ağrısı yaşayan kişinin belki de 2 tanesi ya da 1 tanesi ameliyat olması gerekecek Muhtemelen. düzeyde ağır hastadır diyebilir Muhtemelen miyiz? cerrahi için bazı kriterleri karşılamak gerekiyor. Bu da oldukça az karşımıza çıkan bir durum. Artı yönden bir de enjeksiyon yöntemleri var Fatih Hocam. Selçuk Hocam, ben nurol tedavi uygulatmıştım yine bir fizik tedavi doktoruna. O zaman nurol tedaviyle, enjeksiyon yöntemiyle çok daha hızlı ve çok daha iyi verim almıştım. Sizlerde bu yöntem nasıl? Tabii. Şimdi bel ağrısı tedavisinde az önce bahsettiğimiz ilaç ve ilaç dışı tedaviler ve cerrahi tedaviler diye sınıflandırdığımız süreçte ilaç dışı tedaviler, egzersiz tedavileri, fizik tedavi programları, o bölgeye lokal enjeksiyonlar olabilir. Günümüzde artık enjeksiyonlar açısından daha şanslıyız. Enjeksiyonları omurgaya, omurga çevresindeki sinir damarlarına, omurga çevresindeki eklemlere veya kaslara uygulayabiliyoruz. Bunu görüntülemeler eşliğinde yaparak daha etkin ve daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Kullandığımız ilaçlar enjeksiyon açısından günümüzde avantajlar artacak şekilde şekillenebiliyor. Ozon tedavileri, o bölgeye kök hücre PRP enjeksiyonları, bazen lokal anestezik dediğimiz veya kortizon içeren bazı ilaçları hastalığa özgü olarak hastayı seçerek uygulayabiliyoruz. Yani fizik tedavide yapılan yöntemler kalıcı mıdır? Tekrarlar mı? Yani neden cerrahiye gitsin insanlar, neden fizik tedavide kalsın? Bunu biraz açıklar mısınız hocam çok detaylı bir şekilde? Tabii. Cerrahi karar verirken az önce biraz bahsettiğim bizim omurgamızın içindeki omurilik ve omurilikten çıkan sinir köklerinin hasarı aslında cerrahiler için en önemli kriterlerden bir tanesi. Eğer omuriliğimiz, belimizden geçen omuriliğimiz ve ondan çıkan, bacaklarımıza güç kuvvet veren, hissi sağlayan sinir damarlarımız hasara uğradıysa cerrahi ihtiyacı karşımıza çıkacaktır. Bununla beraber bazı durumlarda da bunların hasarı ortaya çıkmadan içerideki problemin çok büyük olması nedeniyle koruyucu açıdan da cerrahiler düşünülebilir. Fakat bel ağrısı az önce dedik, neredeyse insanların %80'i kadarında hayatının bir döneminde karşısına çıkıyor. Bu ağrıların yaklaşık %70'i bel çevresindeki ve omurga çevresindeki kasların gerilmesi ve spazmı ile ilişkili. Yani cerrahi oluşturacak hiçbir problem yok. Bel için cerrahileri düşünürken az önce bahsettiğim nöral yapılar dediğimiz omurilik ve sinir köklerinin hasarının varlığı cerrahi açıdan bir endikasyon yani gereklilik oluşturuyor. Fakat bel ağrısı için tek problem fıtık, kireçlenme, kayma gibi mekanik problemler olmayabilir. Bazen kitleler karşımıza çıkabilir. Bu kitlelerin de cerrahiye veya başka kanser ilişkili tedavilere ihtiyacı olabilir. Bu da aslında bahsettiğimiz gibi bel ağrılarının oldukça az bir kısmını oluşturmaktadır. Bazen enfeksiyon ilişkili veya romatizmal hastalık ilişkili bel ağrılarında uyanık olmak ve ona yönelik tedaviler planlamak gerekir. Romatizmal veya infeksiyöz hastalıklar veya kanser ilişkili ağrılar bir miktar farklılık gösterir özellikleri açısından. Az önce değinmeye çalıştığım gibi eğer gece ağrıları olur ise, kişi bu ağrılarla beraber halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetler söyler ise, ateşi ortaya çıkar ise, daha önceden bir kanser öyküsü var ise, ailesinde romatizması var ise, sabahları uyandığında ağrılar ile karşımıza geliyor, ağrıları belirgin hale geliyorsa, egzersiz ile ağrıları azalıp istirahat ile ağrıları artıyorsa, problemin omurga ve omurganın içindeki mekanik problemlerden farklı bir problem olduğunu düşünürüz. Bunlar için ağırlıklı olarak tedaviler ilaç tedavileri olur.
Hocam vermiş olduğunuz güzel ve açıklayıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Yetmedi programımız hocam. Ben Bir dahaki teşekkür sefer ederim. tekrar daha uzun bir şekilde devam edelim. Konu çok önemli çünkü. Umarım. Benim için çok iyi oldu. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Ağzınıza Evet. sağlık hocam. Çok sağ olun. Evet efendim, bugünkü yayın konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Selçuk Sayılır idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.